Kanalımıza hoş geldiniz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Zalim İstanbul'da Cemre karakterini canlandıran oyuncu Sera Kutlubey kimdir? Sera Kutlubey, 19 Nisan 1994 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da doğduğunu bizzat kendisi söylemiştir. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon ve oyunculuk eğitimi almış. Birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, ilk dizi deneyimini Kehribar ile yaşamıştır. Oyuncu 1.67 boyunda ve 47 kilodur. Sera Kutlubey'in sevgilisi Sercan Sert'tir. Sevgilisiyle mutlu olduğunu bir röportajında söylemiştir. Şöhret oyuncuyu korkutmuyor, onu korkutan sektör. Sektörün içindeki yarış, hırs ve mücadele. Dürüstlük ve samimiyet beklerken bunun olmaması. Peki, İstanbul oyuncu için ne demek? Ona göre İstanbul, sorumluluklar, dinamizm ve ev huzuru demek. Oyuncunun İstanbul'dan gördüğü en büyük zalimlik ise insanların kendini bilmezliği. İnsanlar yanlış bir şeyler yapıldığında bu duruma kayıtsız kalınmasına alışmış. Bir tepki geldiğinde sanki kendi yanlış bir şey yapmamış gibi savunmaya geçip saldırganlaşıyorlar. Sokakta yürüyorsunuz. Bir adam size pis pis bakıyor. Kafanızı çevirip ne oldu dercesine baktığınızda ne bakıyorsun diye sana diklenebiliyor. Bu kendini bilmezlik bütün zalimlikleri de beraberinde getiriyor. Sera Kutlubey için aşk ne demek? Aşk, aldığım nefes kadar güzel bir şey. Aşk, mantığın devre dışı kalınmasına neden olan, bir anda dibe vurduran ya da en tepeye çıkarabilecek duyguların en ulusu. Dizide bir öpüşme sahneniz vardı. Çok konuşuldu. Böyle bir sahnenin her şeyin önüne geçmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sera Kutlubey şöyle cevap veriyor. Tamamen bastırılmışlık. Nerelerde ne sahneler çekiliyor ama konuşulmuyor. Ben hikayeye hizmet ettiğini ve yönetmenin faydalanacağını düşünürsem çekerim. Oyuncuyum. Zalim İstanbul'da canlandırdığı Cemre karakteri oyuncu Sera Kutlubey'e ne kadar benziyor? Cemre güçlü, dünyada görmek istediğim bir kadın modeli. Kendini ezdirmeyen, hakkını savunan, bunu yaparken de başkasının hakkını yedirmeyen biri. Ben de inandığım şeyin sonuna kadar giderim. Oyuncu kendisi için şöyle söylüyor. Ahım şahım bir güzelliğim yok. Ankara'da doğdum ama ilkokula geldiğimde İstanbul'a yerleştik. Lisede okurken tiyatroya başladım ve evet, ben bu işi yapacağım dedim. Sonra da konservatuara gittim. Kendimi ahım şahım güzel ya da çirkin bulmuyorum. Olduğum gibi kabul ediyorum diyor.
Oyuncu, Zalim İstanbul hakkında sorulan sorulara ise şöyle cevap verdi. Zalim İstanbul çekimleri nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Olumlu geri dönüşler almak çok güzel. Zalim İstanbul ile birlikte oyuncunun hayatında neler değişti? Bu dönemde rutinlerimizi bir kenara bırakıp sadece yaptığımız işe konsantre olarak yaşıyoruz diyebilirim. Özel hayatımızda birçok şeyden feragat edip sürekli daha iyi bir iş için kafa yoruyoruz. Günün sonunda bu bütüne başarı olarak yansıyor. Bu karşılığı almak beni çok mutlu ediyor. Cemre karakterinde sizi en çok etkileyen nedir? Senaryoyu ilk okuduğumda Cemre'yi çok sevdim. Menfaat ilişkileri üzerinde dönen bu dünyada hala kendi doğruları için savaşabilen ve bunu yaparken içindeki naifliği kaybetmeyen bir karakter. Önce bir insan olarak, sonra da bir kadın olarak kırmızı çizgileri çok iyi koruyor. Bu dönemde böyle güçlü bir kadını canlandırmak beni çok mutlu etmesinin dışında içimi de ferahlatıyor diyebilirim. Oyunculukta sizi en çok zorlayan ya da ferahlatan ne? Oyunculuk aslında sürekli bir zorlanma hali. Çünkü her zaman daha iyisi vardır ve hep ona ulaşmak için uğraşıyoruz. İnsanı beslediği gibi yıpratabilen bir süreç aynı zamanda. İnsanın kendini iyi kontrol edebilmesi gerekiyor. Sürekli bir şeyler deneyip bulmak beni mutlu ediyor diyebilirim. Zalim İstanbul'da sizi etkileyen başka bir hikaye var mı? Dizideki karakterlerin hepsi yaşıyor. Her isyanın, her iyiliğin ve her kötülüğün bir temeli var karakterler için. Oynaması çok keyifli karakterler. Her biri için söylüyorum. Her birinin hikayesi kendi içinde dolu ve sağılmaya müsait. Kendinizle ilgili en büyük hayaliniz nedir? Çok hayal kurarım ama çok dillendirmem. Dillendirince enerjisinin bozulduğuna inanıyorum çünkü. Modunuz düştüğünde ne yaparsınız? Kulaklığımı takıp bir köşeye geçerek müzik dinler ve hayal kurmaya başlarım. Böylece çevremden biraz soyutlayabilirim kendimi.